Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben PT Kawai. Hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır arkadaşlar video çekemiyordum. Gerek şahsi sebeplerim olsun, gerek oyundaki bazı konular olsun. Bundan dolayı video çekemiyordum arkadaşlar. Şimdi ufaktan tekrar başlayacağız yavaş yavaş. Bugünkü ilk konumuz arkadaşlar petlerle ilgili olacak. Bildiğiniz gibi son güncellemede arkadaşlar petlere önemli derecede bir güncelleme geldi. Yani artık ön plana çıkarmak istiyorlar bu petleri. Çünkü belli bir yerden sonra arkadaşlar yani hesaplar eşit dereceye geliyor. Yani ne kadar balina olursan ol, komutanların full olduktan sonra işte ekipmanların full olduktan sonra sadece ne kalıyor geriye kalan? Petler kalıyor arkadaşlar. Yani petleri de yapmamız arkadaşlar böyle sınırlı olduğu için bu yüzden petleri en iyi derecede yapmamız gerekiyor. Şimdi tabii ki de bunların becerileri var. Ondan sonracığıma mevcut nitelikleri var. Birçok konu var aslında. Ama bizim için önemli olan konu arkadaşlar burada becerileri. Yani becerilerini artık seviye basabileceğiz. Basabiliyoruz daha doğrusu. Son güncellemeyle bunu getirdiler. Şuradan mesela bir tane örnek gösterebiliriz. Şöyle. Mesela daha önceden yetenek becerisini yükseltmemiz yoktu arkadaşlar. Yani hiçbir beceriyi yükseltemiyorduk daha doğrusu. Ancak dışarıdan işte 2 yıldız yetenekli pet düşürebilirsek, o da çok nadir bu arada. Yani bizim ekipten 2-3 kişi düşürdü ama yani ben bu sezon mesela sadece bir tane pete odaklandım. Yani günlük minimum 4-6, şu an mesela 6 tane pet yakalayabiliyorum. Her gün yakalamama rağmen arkadaşlar bir yıldız bile düşüremiyordum yani, o derece. Ama arkadaşlar artık bunları kolay bir şekilde yükseltebiliriz. Kolay bir şekilde derken yani eskiye nazaran kolay bir şekilde diyeyim, öyle anlayın. Şimdi arkadaşlar şuradan bir tane örnekten gidelim. Şimdi ben bu sezon kum kertenkelesine odaklandım. Neden kum kertenkelesi arkadaşlar? Çünkü kum kertenkelesi işte iyileştirme faktörü veriyor ve yanındaki 4 lejyonu bir daha iyileştiriyor. Bundan dolayı ben birazcık hani alanda fazla durmak istediğim için birazcık alan, yani komutanlarımın aslında canını doldurmak için ben bu kum kertenkelesini kullanıyorum. Yani ana komutanlarımı kullanmıyorum bu arada. İşte 3. çıktığım kıtaya örnek veriyorum, Valdiri, Alvin çıkıyorsam onda kum kertenkelesi oluyor. Benim direkt Lilia, Veline, ondan sonra Syndron, Efiligra, bunlar can veriyor. Yani bu şekilde kullanıyorum ben kum kertenkelesini. Gelelim beceriler konusuna arkadaşlar. Burada yani 2 tane 3 tane önemli konu var. Bunu yapmanız lazım bu arada. Şimdi bir tane arkadaşlar, yani biliyorsunuz güncellemeyle şöyle bir yeni özellik geldi. Bütün burada zaten petlerde maksimum 3 yıldız yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani 4-5 yıldız falan yok. İleriki süreçlerde büyük ihtimal açılır onlar da. Şimdi bir tane beceriyi arkadaşlar sıfırdan 1'e de yaparsak, 2'den 3'e de yaparsak arkadaşlar 4 tane yetenek istiyor bizden. 4 tane yetenek olduğunda bakın diyor ki burada, sen diyor bana 4 tane 1 yıldız yetenek verirsen diyor senin yetenek becerini diyor 2 yıldız yapacağım diyor. Yani iyileştirme faktörünü 81.3'ten 135.5'e çıkartıyor. Benim bundan 3 tane daha bulmam lazım. Yani şöyle. Dışarıdan kum kertenkelesi yakalamam gerekiyor. Bir yıldızlı. O da şansına yetenek becerisini atarsa. Bu arada önceden biliyorsunuz sattığımızda bize beceri kitabı falan veriyordu. Yani buradaki slotu açmamız için kitap veriyordu. Şimdi o muhabbet kalktı arkadaşlar. Örnek veriyorum, bir tane pet yakaladınız. Şundan gösterelim. İşte 8 slotlu bir pet yakaladınız. Hepsi dolu. Buradan rastgele bir tane beceriyi size veriyor. Rastgele. Yani boş atma ihtimali yok. Boş atma ihtimali yoktan kastım şu arkadaşlar. Becerisi varsa eğer direkt sana buradan rastgele birisini atıyor. Sen de bunu artık pet parası olarak satarsın veya kullanırsın. Sana kalmış. Yani önceden mesela pet parası kasmak gerçekten zordu. Şu an pet parası kasmak bir tık daha kolay. Bilginiz olsun. Şimdi bizim burada arkadaşlar yapmamız gereken 2-3 tane konu var. Bir, daha önceden mesela boş bir pet yakaladığımızda, yani becerileri boş veya bir tane becerisi var. Bunları yakaladığımızda arkadaşlar satıyorduk değil mi? Yani ben şahsen satıyordum. Bu saatten sonra satmamamız gerekiyor arkadaşlar. Nedenini şimdi söyleyeceğim. Öncelikle buraya bir gelelim. Şuradan önemli bir şey daha var, onları da söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz her sezon 2 yıldız 5 tane alabiliyorduk. Ama bir yıldızda bir sınırımız yoktu. Bir yıldızda sınırsız bir şekilde satın alım yapabiliyorduk.
Şimdi beceri yükseltmesi geldiği için arkadaşlar buna da sınırlama getirdiler. Yani sezonda 35 tane bir yıldız alabiliyorsun. Bu 35 taneden de arkadaşlar maksimum 2 tane 2 yıldızlı beceri yükseltebiliyoruz. Bilginiz olsun. Yani 32 tane yanlış hatırlamıyorsam. Aynen 32 tane bir yıldızdan 2 tane arkadaşlar 2 yıldız çıkarabiliyoruz. Şimdi 2 yıldızdan da arkadaşlar 3 yıldıza bir tane çıkarabiliyoruz. Yani 5 tane hakkımızdan 4 tanesi zaten bir yıldıza gidiyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bir yıldızdan işte 2 yıldıza nasıl çekeceğiz? Bir tanesinden mesela şuradan bir örnek gösterelim. Ben bir tane hazırlamıştım buraya. Şimdi benim mesela arkadaşlar burada işte 1 şuradan beceri geliştirme diyelim. Yankım mesela şu an bir tane basmışım. Hatta basayım mı? Yok, buna basmayayım. Şuradan mesela bunu arkadaşlar 2 yıldız yapalım. Direkt ben buradan bunu satın al dediğimde bak bir tane oldu. İkinciyi aldım. Üçüncüyü aldım. Dördüncüyü aldım. Tık 2 yıldız yaptım. Yani direkt o 2 yıldız hakkımı normalde 5 tane hakkım alabiliyordum ya, o benim normalde doluydu yani. Bir yıldızlarla yaptım arkadaşlar ben bunu. Bakalım kaça düşmüş burada. Bak 8 olmuş. Yani buradan bu şekilde kolay bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Burası ayrı bir şey. Şimdi buradan peki bizim için önemli olan ne? Şimdi bizim yetenek becerisini 2 yıldız yapmamız lazım arkadaşlar. Yani 2 yıldız yaptığımızda petimiz gerçekten güzel derecede oluyor. Şimdi bunun için arkadaşlar bize 2 tane pet lazım. 2 tane pet lazım derken 2 türlü pet lazım. Bir, boş slotlu pet, yani şu becerileri dolu olmayacak, yani boş olacak, ya da bir tane beceri olacak. Şimdi bir tane beceri olsun, neden diyorum ben bunu? Şimdi diyelim ki işimize yaramayan bir beceri geldi burada. Rastgele bir beceri geldi. İşimize yaramıyor. Tık. Hemen biz buradan beceriyi açıyoruz abi. Yalnızca mevcuda tıkladım ben mesela. Ben şimdi bu sezon kum kertenkelesi kasıyorum. Yani becerisini, yetenek becerisini 2 yıldız yapmam gerekiyor. O yüzden mesela benim elimde şu anda 0 yıldız bir tane var değil mi? Direkt o boş slota arkadaşlar öğren dediğimde direkt boş slota alıyorum onu, veya bir tane beceri var. Direkt onu alıyorum. Onun üstüne koyuyorum ben bunu. Daha sonra arkadaşlar yakaladığım petlerde işte diyelim yıldızsız pet mi yakaladım? Yetenek becerili yıldızsız pet yakaladım. 4 tane yakaladım. 4 tane elimde mevcut. Ondan sonra o bir yıldızının üstüne bastığımda arkadaşlar sattığımda direkt bana yetenek becerisini verecek. Çünkü yanında beceriler açık değil. Sadece açık olan beceriyi sana veriyor. Yani bu yüzden diyorum arkadaşlar boş petli olan petleri satmayın. Yani 2 yıldız yapmanız için kaç tane pete ihtiyacınız var aynı o şekilde? 4 tane pete ihtiyacınız var. Şimdi bir tane mesela bir tanesini 2 yıldız yaptınız. Ondan sonra bitti işin. Kum kertenkelesiyle bitti işin abi. Ondan sonra örnek veriyorum şeye geçersin. Safir büyülü ejdere geçersin. Yani aynı şekilde arkadaşlar sistem. Bu yüzden burada bir slotları arttırmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Buradaki slotları arttırın arkadaşlar. Ona göre örnek veriyorum bir tane petin geldi buraya boş petli. Bunu kullanırsın. İşte örnek veriyorum yetenek becerisini arttırmak mı istemiyorsun? Diyelim ki değer mağazasındaki işte yankıyı arttırmak istiyorsun. Tamam, bunu bu şekilde üstüne basarak arttırabilirsin. Okey. Örnek veriyorum, veya başka ne arttırabilirsin? Şunu arttırabilirsin diyelim. Beklenmedik haber. Hani bir yıldızdan 2 yıldıza atmak için. 4 tane petin gelir abi. Boş pet. Tamam mı? Ondan sonra bir yıldız yaparsın bir tanesini. Hepsine bir yıldız taktın mı 4 tane? Taktın. Daha sonra hepsini arkadaşlar 2 yıldız yaptıktan sonra, yani 4 tane peti 2 yıldız yaptıktan sonra hepsinin becerisini satarsın. Yani petini satarsın. Elinde 4 tane 2 yıldız şey olur. Beceri olur. Daha sonra bunu da hepsini şuna bastığın anda arkadaşlar direkt 3 yıldız olur. Yani bu petlerin arkadaşlar artık önemli bir derecede arttı. Bilginiz olsun. Artık yani bu petlerin üstünde durun. Çünkü artık oyun bir yerden sonra kitlenip kalıyor. Kitlenip kaldığı için de arkadaşlar petlerin becerileri konuşuyor. Yani hani petlerle ilgili hiçbir bilgin yoksa bile arkadaşlar oyun artık bunu o kadar çok basitleştirdi ki buradan becerilere tıkladığında sana önerilen becerileri söylüyor zaten. Ne kadar doğru ne kadar yanlış orasını bilmiyorum. Yani ben
baktığımda yaptığımda mesela şöyle ardışık hamle takılı bende Safir Büyülü Ejder'de. Süper ardışık hamle yok. Bunu zaten sezon sonunda alabiliyorsun. Acımasız ardışık hamle var. Yankı var. Büyü talihi var. Bir de ben sezon sonunda öfke patlaması alacağım. Ya öfke patlaması alacağım ya da başka bir şey alacağım. Yani öfke patlaması istiyorum ben Lilia'ya. Çünkü benim Lilia'm gerçekten iyi seviyede. Hani 3 yıldız becerim var. Bunu da mesela 2 yıldız beceriye çektiğim anda arkadaşlar güzel derecede mesela genişletme dediğimde 229'a çıkıyor hasar faktörü. Yani muazzam bir hasar faktörüne çıkıyor yani. Bundan dolayı arkadaşlar bu petlere artık bir önem verin. Yani kısa ve öz oldu. Umarım anlamışsınızdır. Hani anlamadıysanız da arkadaşlar videonun altına yorum yapın veya Discord'a gelin. Discord'dan yazabilirsiniz. Bilen arkadaşlar yani ben olmasam bile bilen arkadaşlar da size yardımcı olacaktır. Çünkü şu an görüyorum çok fazla oyuna yeni başlayan oyuncu var. Hani petler karmaşık geliyor olabilir onlara. Önemli olan bazı konular da var mesela. Her peti takabileceğiniz komutan var arkadaşlar. Yani Safir Büyülü Ejderi mesela Lilia'ya takın. Örnek veriyorum gece kuşunu Syndrone'a takın. Ondan sonra Karlı Tepe kuşu Niko'ya takmalısınız. Ondan sonra altın kuş yani bu altın kuşu bazıları okçuda da kullanıyor. Bazıları süvaride de kullanıyor. Ben bunu süvaride kullanıyorum mesela. Çılgın büyülü ejder mesela. Theodor'da kullanılıyor genelde. Ondan sonracıma gölge büyülü ejderi. Bu da genelde arkadaşlar şu an yeni komutan olduğu için Bertrand'a takıyoruz biz. Zehirli kertenkele piyadeye takan da var. Okçuya takan da var. Büyücüye takan da var. Ben bunu piyadede kullanıyorum. Karşı saldırı falan filan olsun diye işte. Kum kertenkelesi dediğim gibi kum kertenkelesini arkadaşlar ben sap olarak kullanıyorum. Yani alandaki diğer menzilli kısalarımı iyileştirmek için kullanıyorum. Yani bana bir aslında çok fazla bir katkısı yok. Komutanıma daha doğrusu bir buff vermiyor sonuç olarak. Ama sürekli bana 4 saniyede bir HP verdiği için çünkü ben bir de sezon sonunda arkadaşlar hızlı taş aurası aldım. Yani bunun 3 yıldızlısını aldım. Ve benim çevikliğim de arkadaşlar nereden baksanız full derecede. Normalde bunun 8 saniyede bir yanlış hatırlamıyorsam iyileştiriyordu. Şu an bende 4 saniyeye düştü arkadaşlar bu. Yani 4 saniyede bir iyileştirme alıyorum ben. Şu an burada 81 yazdığına bakmayın arkadaşlar. Çünkü buradan da iyileştirmesini alıyorum ekstra. Ayrıyetten buradan da iyileştirmesini alıyorum. Yani direkt iyileştirme faktörüm arkadaşlar direkt 135'lere falan çıkıyor. Yani bunu 2 yıldız yaptığımda 250'ye falan çıkacak yani. 4 saniyede bir 250 EP alacağım. Nereden baksanız bu bir... Şimdi bir tane eser var biliyorsunuz. Şundan göstereyim. Neredeydi bakalım o? Şimdi Arbo'nun gözyaşı var arkadaşlar. Bu direkt hafif yaralı birlikleri iyileştiriyor. İyileştirme faktörü 800. Yani bu benim mesela 5. 5 olmasına rağmen iyileştirme faktörü 800 veriyor. Ve bunun yani soğuma süresi de var. Bekleme süresi 1 dakika 30 saniye. Ben zaten 4 saniyede 130 EP alacağım. Tabii ki de bu komutanın canına göre değişiyor tabii ki de. Hani sarıya düştüyse daha az HP yenileme alıyor. Kırmızıya düştüyse daha az. Yani yeşil olduğu zaman arkadaşlar maksimum derecede veriyor yani sana o özelliği. Ama olsun yine de benim alanda yani hayatta kalmamı sağlıyor. Daha fazla değer kasmamı sağlıyor. Daha fazla alana hakimiyet sağlamamı sağlıyor. Yani aslında birçok konuda bana kum kertenkelesi çok verimli geliyor. Bakayım başka. Ekstra zaten bir de ben buna şey takmıştım. İyileştirme faktörü 3 yıldız. Bu şeyden çıkmıştı bana. Şanssız zımbırtıdan çıkmıştı. 200 veriyor ama dediğim gibi 200 dediğine bakmayın arkadaşlar. Bu daha fazla veriyor yani. Ya benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Umarım anlatabilmişimdir. Bilmiyorum yani uzun zamandır video çekmediğim için bazı şeyleri unutuyorum. Konuşmayı da unuttum bu arada yani. Neyse umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Bana bu konuda birazcık destekleriniz gerekiyor. Bu konuda bilginiz olsun. Neyse bu video bu şekilde olsun. Yeni sezona geçtiğimizde arkadaşlar şu anda yeni okçuları göremiyoruz. Bazı sunucularda var okçular ama bizim server'a gelmesini bekliyorum ben. Bizim sunucuya geldikten sonra arkadaşlar onun da videosunu ekiple beraber çekeriz. Yani daha önceden çektiğimiz videolar gibi oturup burada Discord muhabbetine falan öyle videolar da çekeriz arkadaşlar.
Neyse yine konuyu çok fazla uzattım. Buraya kadar izleyen varsa Allah razı olsun. Görüşürüz.